Türkiye'de neden merak edildiğini çok olarak anlamadım ama çok fazla sorulan sorulardan biri. Uçaklara telsiz sokabilir miyiz? Yani çok kısa cevap vermek gerekirse evet sokabilirsiniz. Ama bunu canlı olarak test edersek birazcık daha akılda kalıcı hale gelir diye düşünüyorum. Tabii bunun için öncelikle bir seyahat planlamak lazım ve yıllar önce Elazığ'da yediğim salçalı köfte birazcık aklımda kalmış olabilir ve hanımı bu konuda birazcık kandırmış da olabilirim. Elazığ'a gidelim, bir salçalı köfte yiyelim diye. Dolayısıyla öncelikle bir yola çıkalım. Bakalım uçakta bizi neler bekliyor, neler yaşayacağız. Ondan sonrasında da birazcık daha sohbet ederiz. Tabii sadece el telsizimi yanıma almayacağım. HF telsizi de yanıma alacağım ki iyice dikkatleri üzerimize çekelim. Bakalım neler olacak, neler yaşanacak. Hadi gidelim. Evet, havaalanına geldik. Bakalım telsizlere ne diyecekler. Kıbrıs'a giderken benim bot gibi şeylerim vardı ya. Bunu bile çıkarttılar, çıplakla geçirdiler yani. Altı kalınmış diye. Evet, ilk güvenlikten geçtik. Sırt çantamda gayet normal. Sıradan bir olay oldu. Bakalım ikincisinde ne yapacaklar. Şimdi valizi vereceğiz ya. Tabii. İkincide eğer problem çıkartırlarsa geri dönüp bunu da mı tek başına atmamız lazım acaba? Kabin bagajında taşınması yasak olanlar. Akü. Aküm yok. Tamam bunlar okey. Onaylıyor musun? Kolay gelsin. Sırt çantamda telsizlerim var. Telsizlerin kendi bataryaları var. Problem olur mu? Kabindeyse sorun olmaz. Uçak altında sorun olur. Uçak altında değil mi? Tamam, kabine alabiliyorum yani. Yanınıza alabilirsiniz. Tamam. Bizim online check-in işlemimiz yapılmıştı ama direkt verecek miyiz? Buradan kağıt çıkartmamız gerekiyor. Kartınız var yani değil mi? Evet, evet. Yaptıysanız. Aha. Valiz sesi içeride. Tamam, teşekkürler. Kabine alabiliyormuşuz. Ne yaptım biliyor musun? Sadece el telsizi almadım. Diğer büyük telsizimi de aldım. Niye? Göze batmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum şu an. Riskli işler yapıyor. Risk severiz. Sen burada kalırsan ben gidersem görürsün. Giderim bu arada. Allah Allah. Şimdi bagajımızı bandın üstüne koyuyoruz. Ne yapıyormuşum? Koyduk. Baksınlar. Telsizlerin ne? Tamam. Sırt çantamda. Let's go. Bu kadar işlemimiz. Kabinde sorun olmaz. Tamam. Bagajda sorun olur dedi. Kabinde olmaz dedi. Öyle demedim. Ben mi öyle anladım? Bagaj etiketi alabilir miyim? Bakın kaç çanta var? Bir tane sadece. Neyse şimdi öğreneceğiz bakalım. Kovulacağız mı? Abi. Laptop tersizlerim var. Turgay telsiz var. Evet efendim. İkinci kapıdan da sıkıntısız bir şekilde geçtik. Gördüğünüz gibi çantamız. Ben garanti olsun diye hem telsizimi yani el telsizimi de aldım. HF telsizini de aldım. Yani Yağus'u da çantanın içerisinde birkaç tane katlanabilir antenle beraber. Demek ki neymiş? Uçağa gayet sağlıklı bir şekilde telsiz sokulabiliyormuş. Tabii burada kriter telsizin bataryaları ve antenleri sökülü pozisyonda olması gerekiyor. Kullanıma hazır bir şekilde değil, parçalanmış bir şekilde güvenle uçak içerisine alıp taşıyabiliyorsunuz. Görevli hiçbir şey dahi sormadı. Sadece cihaz sorarken telsiz olduğunu belirttim. O kadar. Başka bir şey yok. Hanımı kandırmışken mecburen artık Elazığ'a gidip bir köfte yiyeceğiz galiba. Tabii Elazığ'a ne kadar köfte yemeye gelmiş olsak da çok fazla vaktimiz kalmadığı için köfteyi yiyemedik. Sabah çok erken saatlerde maalesef açılmıyormuş. Bunu acı bir şekilde öğrendik ve köfte yemeden dönüş yoluna geçmek zorunda kaldık. Bu araları çekemedim. O yüzden direkt olarak havaalanından devam edelim. Telsiz var abi. Tabii ki de. Telsiz var sadece. Bir de elektronik mikrofon falan var. Açabilir miyim? Tabii tabii. El telsizinde var ama bataryaları falan sökülü. Tamam. O telsizde. Var öyle benziyor. Buyurun tamam. Burada cihazları kontrol ettiler ama bir problem yok. Devam. Evet, görüldüğü üzere aslında çok da telaş edilecek bir şey yok. Telsizlerimizi rahatlıkla uçaklarda götürebiliriz, seyahat edebiliriz. Sonuç olarak bunlar da bir haberleşme cihazı, tıpkı cep telefonlarımız gibi. Tabii burada ufak bir kriter var. Telsizin anteni ve bataryasının sökülü yani parçalanmış bir şekilde olması gerekiyor. Ben zaten hali hazırda o şekilde çantaladığım için herhangi bir problem çıkmadı. İlk sadece giderken havaalanında içinde ne olduğu soruldu ki bu bütün yolculara sorulan bir soru. Herhangi bir laptop vesaire olduğu zaman çantanın içerisinden çıkararak X-ray cihazına sokuluyor ve ben burada telsiz olduğunu zaten belirttim.
herhangi bir sürprizle karşılaşmamaları için veya meraklarını daha da arttırmamak adına. Bir de dönüşte Elazığ Havaalanı'nda görevli özellikle çantama bakmak istedi. Çünkü çok fazla elektronik cihaz olduğunu söyledi. Tabii orada ben telsiz olduğunu yine belirttim ama telsizin yanında aksiyon kamerası, mikrofonların vesaire de vardı. Tabii bu biraz şüphelendirmiş olabilir. Gayet normal. Onların işi zaten şüphelenmek. Burada tabii biz amatör telsizcilerin bilinçli olması gerekiyor ve bunu doğru bir şekilde anlatabiliyor olmaları gerekiyor. Sonuçta çok niş bir hobi yürütüyoruz ve herkesin bundan haberdar olmak zorunda olmadığını da bilmemiz lazım. Sakin bir şekilde anlattığınız zaman, izah ettiğiniz zaman zaten bir problem çıkmaz. Bir de el telsizleriyle uçak içerisinde haberleşme mevzusu var. Bu mevzuyu aslında çok nadir görüyorum ama meraklı olan bir kitle olduğu belli. Arkadaşlar uçak içerisindeki haberleşme mevzusu kaptanın inisiyatifine kalmış olarak belirtiliyor bazı yerlerde. Tam olarak yasal kısmını açıkçası ben bulamadım. En dayanaklı bilgi bu yönde. Tabii uçağın içerisinde haberleşmek ne kadar mantıklı, ne kadar sağlıklı o konuya hiç değinmiyorum. Çünkü herkesin içerisinde ve o uçak gürültüsü altında sekiu sekiu diye çağrı yapmak veya birileriyle sohbet etmek zaten yeterince saçma bir durum. Uzak mesafelerle haberleşmek için birazcık cezbediyor olabilir belki insanların merakını ama uçak zaten bir Faraday kafesi görevi görüyor. Çıkış yapacağınız çoğu sinyali zaten gövdesinde tutacaktır. O yüzden bana çok mantıklı gelen bir eylem değil. Tabii ki size kalmış bir durum. İsterseniz kaptana bir sorabilirsiniz. Çok fazla sağlıklı olduğunu düşünüyor muyum diye sorarsanız uçak emniyeti için çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta çoğumuz Çin markası ucuz el telsizlerini kullanıyor ve bu el telsizlerinde filtre olmadığı için çok fazla enterfere ve üst frekanslara da yayın yapar durumdalar. Tabii uçakların da donanım olarak bu tür şeyleri kaldırabilecek cihazlarla yapıldıklarını düşünüyorum tabii. O konuda kuşkum yok ama hata sadece bir defa tekrarlanabiliyor. O yüzden daha çok saçma olduğu için benim tercihim değil. Evet, bu konuyu da ufak bir deneyle de bu şekilde göstermiş olduk. Sizin aklınıza gelen amatör telsizcilikle alakalı bu tür efsaneler varsa benimle paylaşmayı unutmayın. Belki onları da gerçekleştirmek için ufak tefek seyahatlere çıkabiliriz. Efendim sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese 73. Çay güzel ama. Cookie mi istediniz beyefendi? Hı? Cookie mi istediniz beyefendi? Hayır ben çikolatalı kurabiye istedim. Yok, bu kadar